Merhabalar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda endeksimizin analizini yaptıktan sonra Tüpraş, Miatek, Alfaz, Kafein, Türk Hava Yolları ve sizlerden istek olarak gelen Birleşim Mühendislik, Dokta, Eskort Teknoloji, Aztek, Körfez Gayrimenkul, Kalekim ve Ayen hisselerine bakacağız. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Şimdi endeksimizde başlarsak arkadaşlar, endeksimizde aceleci olmamak lazım. Perşembe ve Cuma günü güzel yükselişler geldi endeksimizde. Gayet iyi. Fakat henüz Kaufman hareketli ortalamamızı geçemedik arkadaşlar. 7862 seviyesinde olan Kaufman hareketli ortalamamızı henüz geçemedik. Bakın daha önce şurada 25 Ekim tarihinde birinci kez, 7 Kasım'da ikinci kez ve bu hafta Cuma günü itibariyle üçüncü kez Kaufman hareketli ortalamasına kadar fiyatımız gelmiş gözüküyor arkadaşlar. Fakat her zaman için söylüyorum, bu ortalamayı geçmeden ve üzerinde 2 gün yükseliş mumuyla kalmadan düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla pazartesi günü kritik olacak. Ya bunun üzerine atacağız ya da buradan dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çevirecek arkadaşlar. O yüzden pazartesi gününü izlemeden yeni pozisyon açılmasını önermiyorum borsada. Eğer ki pazartesi günü dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çevirirse 7400 seviyelerine doğru tekrar bir düşüş meydana gelebilir. Orası da kırılırsa eğer bir sonraki desteğimiz 6990 seviyesinde arkadaşlar. Diyelim ki pazartesi günü Kaufman hareketli ortalamasını geçti. Salı günü de üzerinde kapattı. O zaman ilk etapta 8235 seviyesine doğru bir hareket gelmesini beklerim. Burası da geçildikten sonra 8556 seviyesine tekrardan bir deneme olabilir arkadaşlar. Şimdi Tüpraş hissesine geçiyorum. Tüpraş hissemiz yükselişini devam ettiriyor. Fakat son günlerde zorlandığını görüyorsunuz arkadaşlar. Cuma günü kapanışıyla birlikte iki farklı indikatörde uyumsuzluk gelmiş. Ben belki buralardan pazartesi günü bir dirençle karşılaşıp bir alt desteğine doğru düşüş gelebileceğini düşünüyorum. Böyle 146 seviyelerine doğru bir düşüş gelebilir. Oralardan desteğini tekrardan alıp yönünü yukarı çevrilmesi durumunda 162,5 seviyesine doğru ilk etapta bir hareket. Orası da geçildikten sonra 174 seviyesine doğru hareket gelebilir arkadaşlar. Fakat şurada göstermek istediğim bir nokta var. Williams yüzde aralığı indikatöründe. Şu gri mumların boyu çok düşmüş vaziyette. Dolayısıyla şu anda çok fazla yukarı gidecek bir gücü kalmamış bu hissenin. İlk etapta böyle ufak bir düzeltme, ondan sonra tekrardan yönünü yukarı çevirebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Kötü yönlü bir senaryoda takip seviyemiz 144.5 Kaufman hareketli ortalaması. Bunun altında 2 gün düşüş mumuyla kapanış yaparsa eğer hissemiz yükseliş trendini bitirdi diyeceğiz. Ve ilk etapta 136.4 seviyesine doğru bir düşüş beklerim bu durumda. Sonrasında ise orası da kırılırsa 123.7 seviyelerine doğru bir düşüş meydana gelebilir. Tabi bu aşamada bu kadar düşüşü beklemiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi belki Kaufman hareketli ortalamasına kadar bir gevşeme, oradan bir destek alma ve yönünü yukarı çevirme noktasında bir öngörüm var bu hissede. Şimdi Miatek hissesine geçiyorum. Miatek hissesinde gördüğünüz gibi arkadaşlar, daha önceki videolarda da belirttiğim şu 794 seviyesi 3. kez denendi fakat yine kırılamadı arkadaşlar. Şurada geçildiğini fakat ertesi gün ve sonraki gün tekrar düşüşle altına düştüğünü görüyoruz. Geçtiğimiz hafta tekrar geçildiğini ve tekrar 2 gün üst üste düşüş mumuyla tekrardan bu seviyenin altına düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Şu anda Kaufman hareketli ortalamamız olan 691.5 seviyesinden desteğini almış gözüküyor. Ben önümüzdeki hafta tekrardan 794 seviyesini deneyebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. 794 seviyesini bu sefer kırıp üzerinde 2 gün yükseliş mumuyla kapanış yapabilirse önümüzdeki dönem için ilk etapta 991 seviyesine, orası da kırıldıktan sonra 1220 seviyelerine doğru bir yükseliş gelebilir arkadaşlar.
Miatek hissesinde. Kötü yönlü senaryoda eğer ki Kaufman hareketli ortalamamız 691 seviyesi kırılırsa ilk etapta 623 seviyesine doğru bir düşüş, o da kırılırsa eğer 555 seviyelerine doğru düşüş görebiliriz arkadaşlar. Onun da kırılmasıyla 474 seviyesine doğru bir düşüş meydana gelebilir. Takip seviyemiz burada 691.5 seviyesi Kaufman hareketli ortalaması olmalı. Bunun üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü verdiğim hedefleri önümüzdeki dönemlerde görebileceğini düşünüyorum. Şimdi bir diğer hissemiz Alfas. Alfa Solar Enerji. Gördüğünüz gibi şöyle bir düşüş trendi içerisinde hareket ediyor. Şu anda 3 günlük Kaufman hareketli ortalaması olan 119 seviyesinin de üzerine atamamış durumda. Fakat Perşembe günü burada 4 farklı indikatörde bir uyumsuzluk oluşmuş arkadaşlar. Ve bu uyumsuzluğun tepkisini Cuma günü verememiş. Belki buralardan bir tepki alıp Pazartesi günü yönünü yukarı çevirebilir. Fakat burada yine her zaman için söylediğim gibi 132 Kaufman hareketli ortalaması kırılıp üzerinde 2 gün yükselişle kapanış yapmadan düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar. Bu dediğim Kaufman hareketli ortalamasını 132 seviyesine geçerse eğer ilerleyen dönemde 164.7 seviyelerine doğru bir hareket gelmesini beklerim arkadaşlar. Düşüş yönlü senaryoda ise şu anda 105.1 seviyesinde bir desteğimiz var. O da kırılırsa 88.5 seviyelerine doğru bir düşüş meydana gelebilir arkadaşlar. Şimdi kafein hissesine geçiyorum. Kafein hissesinde şu daha önce belirttiğimiz 56.50 direnç seviyesinin çarşamba günü kırıldığını, perşembe günü yine üzerinde kapanıp cuma günü de tekrar yükselişte devam ettiğini görüyoruz. Aslında şurada perşembe günü 5 farklı indikatörde bir uyumsuzluk oluşmuş ama cuma günü yükselişle devam etmesi güzel olmuş arkadaşlar. Böyle durumlarda aslında düşüşün devamını bekleriz. Fakat güzel tutunmuş. 3 günlük Kaufman hareketli ortalamasına kadar düşüp oradan desteğini alıp tekrardan yönünü yukarı çevirmiş hissemiz. Şu anda ilk etapta 65.6 seviyesine doğru bir yükselişin devamını beklerim. Orası da kırıldıktan sonra ilerleyen dönemde 76.90 seviyesine doğru bir yükseliş görebiliriz arkadaşlar. Kötü yönlü senaryoda ise ilk etapta 56.50 seviyesi bir destek olarak çalışacağını düşünüyorum. Orası da kırılırsa eğer 50.90 Kaufman hareketli ortalamasına doğru bir düşüş meydana gelebilir arkadaşlar. Bu seviyenin altında 2 gün kapanışlarda yükseliş trendinin sona erdiğini düşünürüz. Şimdi Türk Hava Yolları hissesine geçiyorum. Türk Hava Yolları da Perşembe ve Cuma günü itibariyle güzel yükselişler sağlandı. Fakat Cuma günü öyle bir noktada kapattı ki arkadaşlar, daha önce direnç olarak çalışan, şurada görüyorsunuz Eylül ayında ve Ekim ayında birkaç defa direnç olarak çalışan bölgede 254-255 seviyelerinde hissemiz kapanışını yapmış durumda. Pazartesi günü belki buradan bir dirençle karşılaşıp tekrardan ufak bir düzeltme yapabilir veya burasını da kırarsa eğer 267 seviyesini tekrardan test edebilir arkadaşlar. 267 seviyesini kırıp da üzerinde 2 gün yükseliş mumuyla kapanış yaparsa ilerleyen dönemde ilk hedefimiz 326 seviyesi olur arkadaşlar. Şimdi düşüş yönlü senaryoda ise takip etmemiz gereken seviye 236 seviyesi. Kaufman hareketli ortalamamız aynı zamanda. Bu seviyenin altında 2 gün kapanışlarda stop olmakta fayda var arkadaşlar. Düşüşün devamı gelebilir anlamına gelir. Şurada hemen yakınında 229 seviyesinde bir destek var. O da kırılırsa yine yakın seviyede 221'de bir destek var arkadaşlar. Şimdi Birleşim Mühendislik hissesine geçiyorum. Birleşim Mühendislik hissesi şöyle düşen bir regresyon kanalı içerisinde hareket ediyor. Geçtiğimiz hafta 3 farklı indikatörde uyumsuzluk oluşmuş ve bir miktar yukarı yönlü tepki vermiş arkadaşlar. Hareketin yukarı yönlü devam etmesi durumunda ilk etapta 29 seviyesine doğru bir hareket gelebilir. Buralar geçilirse 31.6 Kaufman hareketli ortalamasına doğru bir hareket görebiliriz arkadaşlar. Şu düşüş kanalı kırılıp üzerinde 2 gün kapanış yapmadan düşüş bitti diyemeyiz. Hatta asıl takip etmemiz gereken seviye
31.6 Kaufman hareketli ortalamasının üzerine atıp üzerinde 2 gün yükseliş yapmasıdır arkadaşlar. Bunu başardıktan sonra muhtemelen 32.44 seviyesini de kırar diye düşünüyorum ve ilk etapta 34.8 seviyelerine doğru bir hareket gelebilir. Düşüş yönlü durumda ise 25.10 seviyesinde bir destek var. Bu destek kırılırsa eğer 20.74 seviyesine doğru düşüş devam edebilir arkadaşlar. Şimdi Dokta hissesine geçiyorum. Dokta hissesi 42.68 seviyesindeki direncini Cuma günü itibariyle kırdı fakat aynı gün içerisinde altında tekrar kapattı. Şurada bir dirençle karşılaştığını görüyoruz. Daha önce de buralarda dirençle karşılaşmış 44.76 seviyesinde. Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde olması güzel. Şu anda Kaufman hareketli ortalaması 41 seviyesinde. Fakat Cuma günü itibariyle düşüş mumuyla kapatması biraz tedirgin edici. O yüzden bir pazartesi gününün de takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tekrardan bir yükseliş devam ederse, yani pazartesi gününü de artıda kapatırsa eğer ilk etapta 46.18 seviyelerine, buraya da geçtikten sonra 48.06 seviyelerine doğru bir hareket gelmesini beklerim arkadaşlar. Hatta buralarda geçildikten sonra ilerleyen dönem için ilk hedefi 54.60 seviyesi olur arkadaşlar. Şimdi eğer ki kötü bir senaryoda yine takip etmemiz gereken seviye 41 seviyesi Kaufman hareketli ortalaması. Bunun altına tekrardan düşmesi durumunda daha önce destek aldığı 37.34 seviyelerine doğru bir düşüş gelebilir. Orası da kırılırsa 35.14'ü görürüz. 35.14'te kırılırsa eğer arkadaşlar ilerleyen dönem için 29.9 seviyelerine doğru düşüş gelebilir. Şurada son mumla birlikte VIX fix indikatörümüzün gri mumlarının çok artık neredeyse kaybolduğunu görüyoruz. Bu tip durumlarda genellikle düşüşün devamı gelebilir. Pazartesi günü dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Belki 41 Kaufman hareketli ortalaması seviyesine kadar bir düşüş gelip oradan tekrar yönünü yukarı çevirebilir. Hep birlikte takip edeceğiz. Şimdi Escort Teknoloji hissesine geçiyorum arkadaşlar. Escort Teknoloji hissesi geçtiğimiz hafta boyunca 49 Kaufman hareketli ortalamasını kırmaya çalıştı fakat bir türlü başaramadı arkadaşlar. Gerçi Cuma günü 49.18 seviyesinde, yani Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde kapattı. Fakat kırmızı bir mumla kapattı. Çok sağlıklı bir veri değil bizim için. Böyle yükseliş mumuyla kapatıyor olsaydı daha olumlu düşünebilirdik arkadaşlar. Bir yandan şurada VIX fix indikatörünün alt kahverengi çizgisinin altında böyle gri mumun kalması hareketin güçsüzleştiği anlamına gelir. Dolayısıyla pazartesi günü bu hissede bir düşüş görebiliriz arkadaşlar. Öyle bir durumda ilk etapta destek seviyemiz 42.38 seviyesi olur. Orası da kırılırsa eğer 35.20 seviyesine doğru hareketin devamını görebiliriz. Kaufman hareketli ortalamasını kırmayı başarabilirse eğer yükseliş yönlü olarak 49 seviyesini, ilk etapta 53.85 seviyesine doğru bir hareket beklerim arkadaşlar. Oralarda geçilirse şöyle 55.50 seviyesinde bir ara direnç var. Oranın da geçilmesi durumunda ilerleyen dönemde 65.45 seviyesi hedef olarak düşünülebilir arkadaşlar. Şimdi bir diğer hissemiz Aztek Teknoloji Ürünleri. Aztek Teknoloji Ürünleri geçtiğimiz hafta 145.6 seviyesine kadar gelip oradan bir dirençle karşılaştığını görüyoruz. Şu anda 130 seviyesindeki 3 günlük Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde tutunma çabasında. Buradan tekrar ben önümüzdeki hafta 145.6 seviyesine doğru bir deneme beklerim. Eğer kırıp üzerinde kapanışlar yapmaya başlarsa 187.9 seviyesi ilk hedefimiz olur arkadaşlar. Düşüş yönlü senaryoda 123.6 seviyesinde bir ara desteğimiz var. Orası kırılırsa asıl takip etmemiz gereken seviye 21 günlük Kaufman hareketli ortalaması.
O da şu anda 118.9 seviyesinden geçiyor. Bu da kırılıp altında 2 gün düşüş mumuyla kapanış yapması durumunda bu hisse için yükseliş bitti diyebiliriz. Ve ilk etapta hareketin 99.30 seviyesine doğru devamını bekleriz arkadaşlar. Şimdi Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesine geçiyorum arkadaşlar. Bu da geçtiğimiz hafta çarşamba ve perşembe günü yaptığı yükselişle birlikte Kaufman hareketli ortalaması olan 46.38 seviyesinin üzerine attı. Fakat cuma günü kapanışı itibariyle tekrardan Kaufman hareketli ortalamasının altında kapanış yaptı arkadaşlar. Şöyle Kaufman hareketli ortalamamıza çok yakın 45.50 seviyesinde bir desteğimiz var. Burası kırılmadan hisse düşüşe geçti diye düşünmemeliyiz arkadaşlar. Şu anda Kaufman hareketli ortalamasının üzerine atma çabasında. Eğer ki atabilirse 49.12'ye doğru bir hareket beklerim. O da geçildikten sonra 54.55 seviyesine doğru bir hareket görebiliriz arkadaşlar. Bu hisse için takip etmemiz gereken asıl seviye 45.50 seviyesi. Bu destek kırılırsa eğer ilk etapta 40.82 seviyesine bir hareket görebiliriz. Orası da geçildikten sonra 38.10 seviyesine doğru düşüş gelebilir arkadaşlar. Şimdi bir diğer hissemiz Kalekim. Kalekim de şöyle bir düşüş kanalı içerisinde hareket ediyor. Cuma günü yükselişiyle birlikte 27.26 Kaufman hareketli ortalamasının üzerine attı. Aynı zamanda düşüş kanalının zirvesine geldi arkadaşlar. Pazartesi gününü bir takip etmek lazım. Burayı kırarsa Kaufman hareketli ortalaması olan 27.26 seviyesinin üzerinde bir kapanış daha yapabilirse 28.62 ve 29.20 seviyelerine doğru hareket görebiliriz. Oralarda kırılırsa 31.18, burası da kırıldıktan sonra bir önceki zirvesi 36.28 seviyelerine doğru bir yükseliş meydana gelebilir. Düşüş yönlü senaryoda ilk desteğimiz 23.62 seviyesi arkadaşlar. Burası da kırılırsa 21.26 seviyesi, hatta 19.65 seviyelerine kadar bir düşüş görebiliriz arkadaşlar. 19.65 seviyelerinde belki kanalın dip noktası ile kesişip oradan yönünü tekrar yukarı çevirebilir. Daha doğrusu bir tepki verebilir. Şimdi Ayen Enerji hissesine geçiyorum. Burada da bir düşüş kanalı içerisinde fiyatın hareket ettiğini görüyoruz. Şu anda 27.54 seviyesindeki 3 günlük Kaufman hareketli ortalamasının çok hafif üstüne atmış durumda. Çok yakınında 28.32'de bir direnç var. Burayı geçmesi durumunda 29.30'da bir ara direnç var. Ve sonrasında 30.26 seviyesinde Kaufman hareketli ortalaması var arkadaşlar. Bu Kaufman hareketli ortalaması yükseliş yönlü kırılıp üzerinde 2 gün kapanış yapmadan düşüş bitti diyemeyiz. Buralardan yani önünde Kaufman hareketli ortalamasına kadar zaten 2 tane direnç var. Çok kolay geçmesini beklemem açıkçası. Şöyle aşağı yönlü bir yönelim görebiliriz. İlk etapta 24.56 seviyesine kadar. Orası da kırılırsa 22.52 seviyesi ve hatta 21.46 seviyelerini görebiliriz. Bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.